Herkese merhaba, ben İsmail Sarıkaya. İlk videodaki gerginliğimi yavaş yavaş video çekmeye alıştıkça üzerimden atacağımı düşünüyorum. Siz de ben bu videoları çekmeye alışana kadar bu heyecanı mazur görüp beni idare edin lütfen. Bugün sizlere fotoğraf makinesini nasıl hükmederiz onu anlatacağım. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan videoya geçelim. Fotoğrafın temelini oluşturan ışığın makinamıza nasıl gireceğini, fotoğrafın üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını makinamıza söyleyen 3 temel ayardan sizlere bahsedeceğim bu videoda. Yani aslına bakarsanız manuel fotoğraf nasıl çekilir bunu anlatmaya çalışacağım. Manuel fotoğraf çekmek için 3 temel ayarı bilmemiz gerekiyor. Nedir bu 3 temel ayar? Diyafram, enstantane ve ISO. Bu 3 temel ayar başta karışıkmış gibi gözükse de aslında çok basit şeylerdir. Makineye ışığın nasıl gireceğini söylediği gibi ayrıca birbirine de etki ediyor. Yani bir tanesinin ayarını değiştirdiğimizde diğerini de değiştirmemiz gerekiyor. Çekmeyi düşündüğümüz nesne, obje ya da kişi neyse onun arka planını sulu yapmaya yarayan ve ayrıca bir manzara fotoğrafında tamamen tüm görüntünün net olmasını sağlayan ayar diyaframdır. Diyafram fotoğraf makinesinin sensörünün aldığı ışığın ne kadar dar ya da ne kadar geniş bir alandan gireceğini makineye söyler. Yani diyaframı 1.2 yaptığınızda ya da 1.4 yaptığınızda diyafram açılıp fotoğrafın alan derinliği artar. Fotoğraftaki netlediğimiz objenin arka planı daha bulanık olur, daha flu olur. Diyafram değerini yükselttikçe makinenizin içerisine giren ışık daha azalır ve çektiğiniz fotoğraf daha net olur. Yani buradan ne anlıyoruz? 1.4 bir diyaframla fotoğraf çekiyorsak çektiğimiz kişinin ya da nesnenin arka planı flu olur. Ancak 1.4 bir diyaframla manzara fotoğrafı çekiyorsanız sadece netlediğiniz bölge kısmen net olur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Düşük değerde bir diyaframı bir kişi çekeceksek ya da bir makro fotoğraf çekeceksek o zaman kullanıyoruz. Ancak manzara fotoğrafı çekeceksek makinamızın diyafram değerini yükseltiyoruz ki fotoğrafımız daha keskin olsun. Hareket eden nesneleri çekiyorsanız, bir futbol maçı çekiyorsanız, bir araba yarışı çekiyorsanız enstantane değerini yükselterek donmuş bir şekilde yakalayabilirsiniz. Ancak gece bir ışık hareketini çekiyorsanız, hareket eden araçların ışıklarını göstermek istiyorsanız ya da bir hareketi yakalamak istiyorsanız bu sefer de enstantane değerini düşürerek o fotoğrafı çekmeniz gerekiyor. Tabii enstantane değerini düşürdüğünüzde de mutlaka bir tripod kullanmanız ya da fotoğraf makinesini sabit bir yere koymanız gerekiyor. Enstantane de aslında biraz önce hani diyaframda demiştik ya, diyafram sensörün içerisine ne kadar ışık gireceğini belirler. Enstantane de makinenin sensörünün o ışığı ne kadar süreyle alacağını belirler. Şöyle anlatayım. Enstantaneyi ne kadar yükseltirseniz makinenin içerisine o kadar ışık girer. Ne kadar düşürürseniz makinenin içerisine o kadar daha fazla ışık girer. Yani aslına bakarsanız fotoğraf çekerken yaptığımız şu ses enstantanedir. Makinenin perde hızıdır. Enstantaneyi düşürdüğümde böyle bir ses duyarsınız. Yükselttiğimde de ise bu ses daha hızlı. Makinenin üzerinde gördüğünüz enstantane değeri aslında 1 saniyenin 8000'de biri ya da 1 saniyenin 125'te biri demektir. 1 saniyenin 8000'de biri hızında bir enstantane ile bir araba yarışı çekebilirsiniz. Ya da bu değeri 30 saniyelere kadar da düşürebilirsiniz. O zaman da gece giden arabaların ışıklarını ya da akan bir nehri çekebilirsiniz. Yaptığınız çekimde kısık yani yüksek değerde bir diyafram kullanmanız gerekiyor. Ya da yüksek değerde bir enstantane kullanmanız gerekiyor. Ancak bulunduğunuz ortamın ışığı da yetersizse o zaman da ISO değeriyle oynamanız gerekiyor. ISO makinenin sensörünün ışığa ne kadar hassasiyet gösterdiğini belirler. Yani ISO değeriniz yükseldikçe makinenizin sensörünün ışığa duyarlılığı artar ve fotoğrafınız o kadar daha aydınlık olur. Parlak yani ışıklı ortamlarda ISO değerini 100, daha az ışıklı ortamlarda ise yani karanlık ortamlarda ise 800, 1600 hatta makineniz destekliyorsa kumlanma ve gren oluşmuyorsa 6400, 12800 gibi ISO değerlerine çıkabilirsiniz aslında. Gren ya da noise dediğimiz kumlanma
yüksek ISO değerlerinde genelde ortaya çıkar. Makinanız destekliyorsa daha yüksek ISO değerlerine bile çıkabilirsiniz. Ancak makinanız kumlanma yapıyorsa elinizden geldiğince ISO değerini düşük bir değerde tutup gerekiyorsa tripod kullanarak çekim yapmakta fayda var. İdeal ISO değeri nedir derseniz öyle bir değer maalesef ki yok. Işığın dışında kullandığınız lense, makinaya, hatta neyin fotoğrafını çektiğinize göre bile değişir. Bazen ISO değerini deneme yanılmayla bile bulmanız gerekebilir. Ben genelde parlak, ışıklı alanlarda 100-400 değerleri arasında kullanıyorum. Ama akşamları kapalı ortamlarda, karanlık alanlarda 5D Mark IV kullandığım için 800, 1600 hatta bazen 6400, 12800 gibi değerlere bile çıktığım oluyor. Yeni başlayanlara tavsiyem önce makinalarını otomatik değerlerde kullansınlar. Yani otomatik ayarlarda fotoğraf çekimi yapsınlar. Daha sonra yavaş yavaş enstantane öncelikli, diyafram öncelikli modlarda çeksinler. Belli bir süre sonra makineye hükmedemediğinizi, makineyi kontrolünüz altında tutamadığınızı anlayacaksınız. Yani istediğiniz fotoğrafı çekemediğinizi anlayacaksınız. O zaman da manuel modda fotoğraf çekme ihtiyacı hissedeceksiniz. Manuel modda fotoğraf çekmeye başladığınızda da istediğiniz fotoğrafları çekmeye başladığınızı gördükçe fotoğraf çekmeyi daha çok seveceksiniz. Yeni yeni şeyler deneyeceksiniz. Ben 2004 yılında fotoğraf çekmeye başladığımda otomatik modda fotoğraf çekiyordum. Daha sonra baktım ki istediğim fotoğrafları yakalayamıyorum. Makinenin otomatik modu karanlık alanlarda bazen sapıtıyor. Blue fotoğraflar çekiyorum. Arkadan birisi geçmiş, hareketli bir şekilde bir fotoğraf çekmişim falan. Sonra dedim ki nasıl ben istediğim fotoğrafı çekerim? Zamanla yavaş yavaş manuel fotoğraf çekmeyi öğrendim. Manuel fotoğraf çekmeye başladıktan sonra da fotoğrafı daha çok sevdim. Sizlere de tavsiyem öncelikle otomatik modda fotoğraf çekmeye başlamanız. Ayrıca ben videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. Bu anlattıklarımı simüle edebilirsiniz. Fotoğraf çekme simülasyonu sitesi bırakacağım alta. O siteden bu anlattıklarımı deneme yanılma yöntemiyle uygulayarak sizler de nasıl manuel modda fotoğraf çekilir bunu daha net kavrayabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa ya da benim atladığım, anlatmayı unuttuğum noktalar varsa bunları alta yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.